Yaklaşık 15 yıl aralıksız Medyapım'da çalıştım. Benim için Yasak Elma bir okuldur. Bana arka sokaklar yapacaksın dediler. Önce tabii arka sokaklardan bir ürktüm. Biz kendi dekorumuzu kendimiz yapıyorduk. Çok zor bir sektör. Barınmak da çok zor. Başarılı olmak da çok zor. Ben aslında İstanbul'a hukuk okumaya geldim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum ben. Orada okurken bu sektöre girdim. Yani tabii üst sınıflardaydım. Ondan sonra da bu sektöre girdiğimde ben geçici diye başladım. 98'de Medyapım'a girdim. Fazla kalmam, dönüp avukatlık yaparım diye düşünüyordum. Benim eşim avukat, hani biz okulda tanıştık. Ama ben hukuka dönmedim. Bu işte kaldım. Yaklaşık 15 yıl aralıksız Medyapım'da çalıştım. 98'de Medyapım'a başladığımda konu koordinatör olarak Şahane Pazar. Şimdi Süheyl mesela bunu deniyoruz, prova yapıyoruz. Şimdi ödülü söylüyor Süheyl, ellerini açıyorsun. Biraz daha açıyorsun. Biraz Ne gelebilir? Araba. Hülya Avşar Show, işte başka neler vardı o zaman, Huysuz, Özcan Deniz şovlar, bir sürü programlarda, konuklu programlarda çalıştım. Film gibi, Kim Milyoner Olmak İster gibi projelerde ve bütün bu çalıştığım Şahane Pazarlar dahil hepsinde stüdyo şefliği de yaptım. Hülya Avşarlar falan. Sonra sitcomlar yaptım. Sonra yapıma geçirdi Fatih Bey beni. Yapımcı oldum. Sitcom yaptım, yarışma programları yaptım. Hiç dizi yapmak aklım ucundan geçmiyordu. 2013'te Medyapım'dan ayrıldım. Tims'te bir 4 ay çalıştım. Sonra Amerika'ya gitme kararı aldı Timur Bey. O gitme kararı alınca ben 20 ay bir Tims'e TV8'e geçtim. Sonra TV8 drama tarafını da kapatınca biz oradaki bir arkadaşımız da Endemol'e geçmişti. Sonra o da beni oraya Endemol'e aldı. Orada drama yaptım bir tane, Evlat Kokusu diye. Ama Endemol'ün de en kötü zamanına denk gelmişiz. Biz gittik, Endemol kapandı. Bir ay sonra Medyapım'a tekrar döndüm. Yasak Elma'yı başlattım. 28 bölüm Yasak Elma'da çalıştım. Yasak Elma'da çalıştıktan sonra 28 bölüm sonra ayrılmak zorunda kaldım orada. Yani anlaşamadık yönetmenle ve bir takım sorunlar yaşadık. Ondan sonra ben başka bir karar aldım kendimce. Sadece yapımcılık değil, başka bir şey daha yapmalıyım diye düşünerek, hep benim sosyal çevrem ve şeyim çok kuvvetliydi, çenem diyeyim. Menajerlik yapmaya karar verdim ama menajerlik yaparken sadece senarist menajerliği yapıyorum ben. 8 tane majör senaristim var. O senaristlerle çalışıyorum. Yönetmen ya da oyuncu yok. Aynı zamanda da yapımcılığa devam ediyorum. Senaryoya ve şeye karşı da çok merakım vardır, yani severim. Bir yapımcı tarafını da bildiğim için hani senaristlerimle yapımcı arasında çok güzel bir köprü olduğunu düşünüyorum yani genel olarak. Bu da şöyle bir şey. Bir yapımcıdan senaristin yapımcıdan beklentilerine çok hakimim. O yüzden alınabilecekler, ısrar edebileceklerimiz, alabileceklerimiz. Bir de sektör senaryo tarafına, şimdi senaryo yoksa hiçbir şey yok. İlk yapımcılığımda Modeller Dövüşüyor diye bir yarışmaydı. Bir hafta böyle mankenler vardı. Oyuncular seçmiştik, mankenler, ünlüler. Kickbox yapıyorlardı kızlar. Bir haftada gerçek kickboxçılar dövüşüyordu. Show TV'de yayınlanıyordu. Show TV'de çok uzun süre yarışma programlarında çalıştım. Korolar Çarpışıyor yaptık. Ondan sonra Şarkı Söylemek Lazım'ın ikincisini yaptım. Bak Şu Duvara diye mesela Şahane Pazar'ın Süheyl Behzat'ın sunduğu böyle Wall in the Wall diye çok meşhur bir yarışması vardı. Böyle strafordan, şekillerden insanlar geçmeye çalışıyor, düşüyorlardı. Onu yaptım. Ben çok diziye girme taraftarı değildim ama sonra Doktorların ikinci versiyonu yapacağız. Fatih Bey dedi ki sen yapacaksın. Bir 11 bölüm yayınlandı. O da Show TV'deydi. O bittiğinde aynı dönem Adını Feriha Koydum başlamıştı. Ben onun kastına da böyle, yapımcısı daha belli değildi. Böyle bayağı hani kast gözüm çok iyidir benim. Yardımcı olmuştum. 7. bölümünde diziye dahil oldum sonra. Doktorlar bitti. Adını Feriha Koydum'un yapımcısı değişti. 7. bölümden işte sezon kaçtı hatırlamıyorum. Sezon finaline kadar Adını Feriha Koydum yaptım. D Yapım tekrar kuruluyor diye Gökhan beni burada Ekim ayında başladım. Geçen sene Ekim ayında. D Medya'ya geçtim. Orada bir dönence diye bir iş vardı. Onu kurduk. Kurduktan sonra işte bana arka sokaklar yapacaksın dediler. Önce tabii arka sokaklardan bir ürktüm. Çünkü hiç bilmediğim bir şey. Yani farklı bir alan. 17 yıldır yapılıyor. Yani nasıl olur dedim. Ama sonra matematiğini öğrendim.
Yani kolay geldi bana. Biz kendi dekorumuzu kendimiz yapıyorduk. Yani işte atıyorum karakol kurulacak. Gidiyorduk, mobilyaları getiriyorduk. Sponsordan alıyorduk bir de o zaman. O karakol dekorunu kuruyorduk. Ertesi gün başka gece platodaki ustalar dekoru dönüştürüyordu. Atıyorum çiçekçi. Bir anda 5 tane 6 tane farklı dekor yapıyorduk biz. Öyle bir tecrübeyle geldim ben. 2 çeşit yapımcı var sektörde. Hatta birkaç çeşit ama şimdi bir senariste gerçekten güvenen, senariste işi teslim eden ve senaristin revizyonlarıdır işte içerik olarak hani çok daha senariste teslim olan demeyeyim aslında yanlış cümle olur o da senariste çok kapı açan, senariste değer veren yapımcılar var. Bir de senaristi çok değer görmeyen, hani maddi manevi, yani sonuçta ben böyle yazılsın istiyorum, böyle olsun istiyorum diyen yapımcılar da var. Şimdi öyle olduğunda o senarist aslında senarist olmuyor. O yazıcı oluyor. Türk dizilerine çok ciddi bir talep var. Zaten sektörde şöyle bir şey var. Şimdi bunu dışarıdan birileri çok zor anlıyor. Biz dizi yaparken aslında kanaldan alınan parayla ürettiğimiz para çok arada uçurum var. Yani kanal senin eskiden öyle değildi. Eskiden 1 milyona yapıyorsan 200'e satıyordun. 200 lira örnek veriyorum ki para kalıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi kanala sattığın parayla senin mal ettiğin para çok farklı. Çünkü başrol oyuncuların kaşeleri, mekanlar, şeyler her şey uçmuş durumda şu an için söylüyorum. Bunun niye yapıyor yapımcılar diyeceksiniz. Yurt dışı satış şeyini alarak yapıyorlar. Yani yurt dışına satış yapma ihtimaliyle dizi yapıyorlar. O yüzden yurt dışı satış odaklı işler yapılıyor. Set kazası olmadı ama benim setlerimde hep bir aksilik, çok komik şeyler oldu. İlk bu Fatih'te başladı. Fatih dizide Mehmet Akif Alakurt dövdü. Oyuncu dövdü. Yani bayağı böyle bir set durdu falan böyle. Enteresan şeyler oldu. Sonra başka bir işimde bir başrol oyuncusu, şimdi burada söylemeyeyim, bir oyuncu ekibi taciz etti diye bayağı birkaç ay bunun şeyini yaşadık. Allah'tan sezon arası vermiştik. Öyle şeyler yaşadım. Beni çekiyor diyorum olaylar yani. Set dediğiniz şey şöyledir. Hiçbir zaman seni seviyor gözükürler ama herkes şöyle olur. İş bittiğinde inanın bana hani bu şeyi yapan çok az insan olur. Herkes ilk sete başlarken çok mutludur. Hayatımızın senaryosu derler. Çok mutlu bir setteyiz derler herkes. Ama bu bir kuraldır. Yani ben de dahil. Başlarım ve çok mutlu diye başlarım. Ama gidişat, senaryo, ama reyting kötüyse herkes mutsuz olur. Reyting iyiyse herkes şımarır. Yani bu sektörün şeyleri bu. Bunların arasında kalabilmek, bu dengeyi kurabilmek. Dengeyi kuramadığım zaman ayrılmak zorunda kalıyorsun. Kuramadığım yerler olmadı mı? Oldu. Mesela Yasak Elma benim için bunun tam bir şeyidir. Benim için Yasak Elma bir okuldur. Yani Yasak Elma'da neyi yapmalıyım, neyi yapmamalıyımı en doğru öğrendiğim settir Yasak Elma. Mesela çok oyuncunun kariyerine dokundum. Çok oyuncuyu benim sayemde, hani sayemde dediğim şey şu, bak burada gördüm, bu çok iyi dediğim birçok oyuncu bir yerlerde başroller oynadılar. Mesela bu açıdan çok şey yaptım. Ben zaten sektörün içinde olup da çok sektörün dışında yaşayan biriyim. Hani böyle çok her akşam bir davette, her akşam bir organizasyonda deli gibi olan biri değilim. Ama yine de gitmem gereken her yere giden biriyim. Yani böyle şey değilim. Hani böyle her açılışta, her organizasyonda giden bir insan olmadım. Yani çok böyle aşırı samimiyet kurmak taraftarı değilim. Ama gerçekten sevdiğimi de çok seviyorum ve onlarla zaten devam ediyorum. Mesela Demet Akbağ benim için bir çok şeydir. Akrep'te çalıştık. Çok severim. Hala görüşürüz. Ya öyle görüştüğüm oyuncularım var. Orada Evrim Alasya'yla görüşüyoruz. Devam eden, daha önce yaptığım işlerden görüştüğüm insanlar var. Ben şimdi seyirci gibi bakıyorum. Senaryo okurken de, tanıtım izlendiğinde, fikrimi sorduklarında da, bölümü izlerken de ve çok enteresan bir şekilde %80'de benim tutar. Yani ben %20 tutmuyorsa ya kanalın yanlış günüdür ya oyuncuları yanlıştır gibi şeyim iyidir gözüm. Gerçekten iyidir. Ama tabii ki %80
bak kendi işim dışındakiler için de söylüyorum. Tanıtımını izleyip bak bu çok tutar dediğim, duygusu yüksek dediğim işlerin tuttu, bence tutmaz dediğim tutmayan da var. Ama mesela tutmaz deyip de tutan da var. Yani çok da reyting alan, hayatta bu izlenmez dediğim işlerde izleniyor. Ya da ilk bölüm mesela çok reyting alıyor diyelim bir iş. Herkes diyor ki çok hemen böyle bizde şöyle bir şey var. Reytinge göre hemen insanların fikirleri değişiyor. Bir akşam önce izlediğini beğenmemişse bir sonraki gün iyi reyting almışsa hemen onunla ilgili iyi şeyler konuşmaya başlıyorlar. Ya da o hafta kötü reyting aldı hemen gömüyorlar. Ertesi hafta yükselince seviyorlar. Sektörde böyle kalıplar var. Ben ama hiçbir zaman bunu yapmadım. Sevmiyorsam sevmediğimi hala reyting alsa da ben bunu sevmedim dediğim, yani ben daha biraz netim galiba bu konuda. Şimdi bizim sektör dışarıdan çok güzel gözüken, maddi olarak da gerçekten eğer bir işe, yani bizde şimdi biliyorsunuz her şey freelance oluyor. Yani biz böyle belli bir maaş alan insanlar değiliz. Bölüm başı çalışıyoruz. Bölüm başı da sektördeki şeylere göre iyi kazanıyoruz. Ama bunun bir sürekliliği olmadığı için aslında aya vurduğunda sabit kazanılan bir şeyden daha aza geldiği zamanlarda olabiliyor ya da çok kazanıldığı zamanlarda oluyor. Ya da çok kazanıyorsun, sonra iş bitiyor, atıyorum 2 sene iyi bir şey olmuyor. O yüzden zaten menajerliğe geçmemin en büyük etkenlerinden biri de buydu. Devamlılık olarak menajerlik her zaman daha senaryo tarafı olarak söylüyorum. Hani oyunculuk ya da yönetmen anlamında değil. Daha iyi olduğunu düşündüm. Daha şey oluyor yani sektöre geldiğinde bir kere gece gündüz kavramı, yani belli bir saat kavramı olan bir iş değil. Yani o yüzden bu konuda sizinle evliyseniz eşinizin çok anlayışlı olması lazım. Çocuğunuz varsa daha çalışmanız lazım. Mesela ben hani çocuk yapmadım. 7 tane kedimiz var. Çocuk gibi. Hani çocuk yapsaydım bu sektörde çalışabilir miydim derseniz bence çalışamazdım. Çünkü ben hani kaybetme korkusu olan, çok böyle birine emanet edemezdim çocuğumu, yani kesin. Kendim çalışırdım. Belki de çok mutsuz bir kadın olurdum. Hani o yüzden belki de böyle olması daha iyi oldu yani. O yüzden sektördeki gençlere söyleyeceğim, çok renkli, çok eğlenceli gibi duruyor. Ama çok zor bir sektör. Barınmak da çok zor. Başarılı olmak da çok zor. O yüzden bence çok gözlemlemeler. Bir de televizyoncu olmak için geliyorlar ama televizyonculukla ilgili hiçbir şey, mesela dizi seyretmeyen bir yapımcı olmamalı bence. Sektörde neyi, kim ne yapıyor? Mesela ben bütün sektördeki senaryolara bir şekilde okuyup ulaşıyorum. Kim ne yapıyor? Nasıl bir proje yapıyor? Onları takip ediyorum ki hani kendimi hep geliştirmek adına.